Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra yine tariflerimle sizlerle birlikteyim. Sizin için bu arada, ara verdiğimiz dönemde çok güzel tarifler hazırladım. Hepsi hız kesmeden peş peşe gelecek inşallah. Bugünkü tarifimiz kolay, güzel bir poğaça. Mayasız olacak, patatesli olarak yapacağız. Yumuşacık, çok lezzetli oluyor. Kabartma tozuyla yapılmasına rağmen mayalı poğaçaları aratmıyor. Gerçekten güvenle deneyebileceğiniz güzel bir tarif olacak. Şimdi tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımın içine 1 su bardağı süt alıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay bardağı oda sıcaklığında su ilave ediyorum. Bir yumurtamın beyazını hamurun içine katıyorum. Sarısını da yüzeyine sürmek için ayırdım. Üzerini kapatıp kenara alıyorum. 3 tatlı kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi silme 1 çay kaşığı, çok dolu dolu olmasına gerek yok. Sadece silme 1 çay kaşığı da vanilya, toz vanilya ilave ediyorum. Hiç endişe etmeyin, ekleyin, çok lezzetli oluyor. Şimdi bu malzemeleri güzelce bir çırpıyorum kısa süre. Ve üzerine aldığı kadar un ilavesi yapacağız. Şöyle ben yanıma şimdilik 5,5 su bardağı un aldım. Yeterli geleceğini düşünüyorum. Ama unların markasına göre su çekme miktarı değişiyor. Her zaman söylüyorum. Yeterli gelmezse de yine ilave edebiliriz. 1,5 paket kabartma tozumu da unumun içine ilave ediyorum. Şöyle unun da bir kısmını yine ayıracağım temkinli olmak adına. Çünkü çok katı bir hamur olursa poğaçalarımız yumuşak olmayacaktır. Unun büyük bir bölümüyle hamuru yoğurmaya başlıyorum. Malzemeleriniz aşırı soğuk olmasın. Mutlaka oda sıcaklığında olsun. Unu çok fazla ilave etmeyin. Bir de böyle karıştı hamur oldu diye hemen bırakmayın. Özlü bir hamur olana kadar iyice yoğurun. Bu 3 püf noktayı uygularsanız kabartma tozlu olmasına rağmen muhteşem bir poğaçaya sahip olacaksınız. Hamuru kuvvetli bir şekilde 3-4 dakika boyunca iyice yoğurdum. Bakın görüyorsunuz kaba yapışmadı. Ama şöyle bir tuttuğumda rahatça böyle şekil alabilecek kadar yumuşak, narin yapılı bir hamur oldu. Şöyle bir toparlıyorum. Hamuru kenara alalım. Birazcık dinlensin. Bir 5-10 dakika kendine gelsin. Bu arada 5,5 su bardağı undan görüyorsunuz bu kadar arttı. Sizler için tarttım. 5 su bardağından 1-2 parmak fazla olacak şekilde un kullanmışım. Kalan un yarım su bardağından az yani. İç malzememizi hazırlamaya başlayalım. İç harcını damak tadınıza göre istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ben iç harcı olarak patates kullanıyorum. 2 tane büyük boya yakın patatesi haşlamıştım. Güzelce ezdim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı dolu dolu tuz, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı pul biber ilavesi yaptım. Şimdi bunları güzelce bir harmanlayacağım. Ama unutmadan bu arada üzerine şöyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Hem baharatı patates rahat bir şekilde güzelce yesin hem de harcımız kuru olmasın, lezzetli olsun. 3 yemek kaşığı ortalama yeterli gelir ama yağı da yine damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Hiç eklemeye edebilirsiniz. Yağsız da yapılabilir yani. Şöyle iyice bir harmanlıyorum. Patatesi dilediğiniz baharatla kendi damak tadınıza göre yine çeşitlendirebilirsiniz. İçerisine birazcık peynir eklenebilir, çok yakışır. Biraz kuru soğan eklenebilir, çok yakışır. Hani ekstra tavsiyelerde de bulunayım. Sizler nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. İç harcı hazır. Şimdi hemen poğaçalarımızı şekillendirmeye başlayabiliriz. Öncelikle poğaça hamurunu şöyle tezgahıma alıp tekrar bir hemen yoğuruyorum. Dinlendiği için bu yoğurmanızda hamurunuz pürüzsüz olacaktır. Az önceki o gözenekli yapı gidecek. Bakın görüyorsunuz. Her zaman için dinlenen hamur istediğiniz şekli çok daha kolay alır. Klasik şekilde isterseniz beze beze alıp elinize de şekillendirebilirsiniz. Biraz daha pratikleştirelim bu işi. Hamuru öncelikle 2 eşit parçaya bölüyorum. Tezgahınız küçükse 3-4 parçaya da bölünebilir. Hemen şöyle elimle bir beze yapacağım bunu.
Ve merdane yardımıyla hamuru güzelce açıyorum. Çok aşırı ince yapmayın. Kuru olmasın poğaçalar, yumuşak olsun. Hamuru biraz açtıktan sonra şöyle bir kesme aparatıyla yuvarlak, hamurumu yuvarlak şekilde kesiyorum. Böyle bir aparatınız yoksa büyük boy, böyle ağzı büyük bir su bardağı ya da küçük boy bir çaydanlık kapağı da olabilir. Daha önceki videolarımın bir tanesi de çaydanlık kapağıyla da kesim yapmıştım. Takip edenler bilir. Hani elinizde hamuru kesebilecek yuvarlak herhangi bir mutfak eşyası aynı işlemi görecektir. Kalan hamuru hemen diğer hamurumun içine ekliyorum. Bu ikisini de birlikte açacağım. Poğaçaların içine birazcık harcımdan koyuyorum. Harcı koyduktan sonra klasik poğaça kapatır gibi kapatıyorum. Ve şöyle pastane poğaçası yapar gibi hafifçe hamurun üstünden elimin yanıyla bastırıp üstten hamuru eziyorum. Bakın şöyle. Böylece açılma riski ortadan kalkacak. İçindeki harcımız da hamurla kaynaşıp bütünleşecek. Yani içindeki patatesi de birazcık ezmiş oluyoruz. Dileyen bu şekilde kapattıktan sonra şöyle çatalla yanlarına bastırarak da kapatma işlemini tamamlayıp şekil verebilir. Birazını öyle birazını böyle yapalım. Sizlere de fikir olsun. Nasıl kolayınıza geliyorsa, nasıl hoşunuza gidiyorsa öyle yapabilirsiniz. Hazır olan poğaçaları yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye hemen alıyorum. Bu arada fırında çalıştırdığım 180 derecede ısınıyor. Alt üst ayarda fanlı olarak. Sadece 3 tane poğaçam arttı. Onları sığdırmak istiyorum. Ekstra elektrik yakıp fırın çalıştırmak istemiyorum 3 poğaça için. O yüzden şöyle biraz sıkıştırma işlemi yapacağım. Aralarda boşluk açacağım. Ayırmış olduğum yumurta sarımı da şöyle güzelce bir çırpıyorum. İçine şöyle bir damla böyle yarım çay kaşığı kadar diyebiliriz. Zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Daha parlak görünebilmesi için. Hem yumurtanın kıvamını da böyle çok az bir inceltiyor, güzel oluyor. Ve yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürüyorum güzelce. Üzerlerine bir parça çörek otu ve susam serpeceğim. Sade olarak da olabilir. Ama her zaman için bu tarz tariflere yakıştırıyorum ben üzerine susam çörek otunu. Hatta bazen böyle birbirine karıştırıp ikisini aynı anda da serpebiliyorum. Şimdi hazır olan poğaça tepsimi ısınmış olan fırınıma götürüyorum. Tepsiyi fırının orta rafının bir altına koyuyorum. Ve bu şekilde kızarana kadar bekleyeceğim. Poğaçalar fırında yaklaşık 30 dakika kadar piştiler. Çıktıktan sonra biraz dinlendirdim. Oda sıcaklığına yaklaştı. Şimdi sunum için hazırlar. Şöyle sizlere iç yapısını da göstermek istiyorum. Bakın yumuşaklığı zaten bir kabartma tozlu poğaça için gayet güzel. İçinde gayet güzel çekmiş. İç harcıyla, içindeki o hafif vanilya aromasıyla çok güzel, çok lezzetli bir poğaça oldu. Bunları iyice soğuduktan sonra buzluğunuzda da muhafaza edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler diliyorum.